Evet, kutuya yazılımı yükledik. Ben kutuyu kapattım. Bluetooth'u falan filan hepsini içerine koydum. Hepsini bağladım. Şu an düzgün bir şekilde şöyle güzel bir kutu oldu. Yine şu şekilde tutalım. Jackları, daha doğrusu 12 volt girişleri ve jack'ı. Yani isterseniz bilgisayara da bağlayıp bilgisayardan da yazılım yapabiliriz. Tabii ki ilk baş zaten bilgisayardan yapacağız. Sonradan Bluetooth'la nasıl yapıldığını göstereceğim. Şöyle arkadaşlar, ilk baş tek ray üzerinde oynuyordu servo. Lakin tek ray üzerinde oynadığı zaman sallanmalar söz konusu oluyordu. Titreşim oluyordu. Düzgün olmuyordu. Bundan dolayı şu şekilde çift ray yaptım. Şimdi çift ray üzerinde servo bunu aşağı indirip kaldırıyor. Güzel. Çalıştı. Ondan sonra tekrardan bir baskı alayım dedim. Bir yazım yapayım dedim. Lakin kalemi ne kadar ayarlasan da ya çok sert vuruyor. Çok sert vurduğunda da üzerinde duruyor, oynama yapmıyor. Kayma yapmıyor. En azından keçeli kalemlerde kayma yapmıyor. Keçeli kalemlerde takılıyor. Normal tükenmez kalemlerde kayma yapıyor. Ben de bundan dolayı içine bir tane amortisör koydum. Yaylı bir sistem yaptım şu şekilde, bakın. Kalem buraya giriyor. Kalem buradan sıkılıyor. Bu da bunun içine giriyor. Bu da buna sıkılıyor. Yani kalem şu hareketi yapabiliyor. Bastığında en azından ufak da olsa bir amortisör görevi görüyor. Yay görevi görüyor. Baskılar biraz daha düzgün, çok daha düzgün oldu. Çok daha kolay oldu. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi bunun ayarlamasını nasıl yapacağız? İlk baş plotter'la göstereceğim. Sonra da lazerle nasıl yapılır onları da göstereceğim. İlk olarak şimdi bunun programını, yani hangi programlarda ne şekilde çiziyoruz, nasıl yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar, bu plotter'ın bir sürü programı var. Yani alabildiğince çok fazla programı var. Lakin bana en kolayı gelen ücretli bir programdı. Lightburn diye bir program. Lightburn. Şimdi gösteririm size. Şu an demo versiyonundayım. Demo versiyonunda ben bunları kontrol ediyorum, deniyorum. Güzel bir program. Onu da kullanabilirsiniz. Şimdi ona bakalım nasıl yapılıyor. Evet, Lightburn'u açıyoruz. Lightburn'u açtık. Hemen şu şekilde bir şey geldi. Bakın. Buldu ama bağlantı bekleniyor diyor. Neden bağlantı yapılamadı sizce? Çünkü hemen cihazı buldu ama hala bağlantı yapılamıyor. Şuradan düzenden cihaz ayarlarına geliyoruz. Bakın arkadaşlar, bound hızı var. Bu bound rate'i 9600'e çekiyoruz. En fazla S değerinde 5'e alıyoruz. Bunu değiştirdik ama en 100 yüksek 200 yükseklikte 300 dedik. Okey dedik. Evet. Bakın şimdi bağlandı. Makinemiz şimdi bağlandı. Hemen bir bakalım denemelik için. X10 verelim. Evet. X10 gitti. Yani X10 ne demek? 1 santim ilerlettik. Şimdi cihazımıza geldik. Cihazımız çalışıyor. Cihazımızı ayarlarını yapmamız lazım. Kalibre etmemiz lazım. İlk olarak şu şekilde yapıyorum. Şuradan X0 veriyorum. Şimdi sıfıra, ana ekrana döndü. Yani orijin noktasına döndü. Şimdi X10 yaptım.
100 deneyeyim bir. Büyük ihtimalle X 200'de tam yerine geldi. Evet, X 200'de tam yerine geldi. Ama bunun ölçülerine bir bakalım. Nasıl bakalım bunun ölçülerine? Buradan ölçüyoruz. Mesela şuraya bir çizgi koyuyoruz. Diyelim buraya bir çizgi koyduk. Tam çizginin altına getirdik. Ve x0 diyoruz. X'i sıfıra yolluyoruz. Buraya da bir işaret koyuyorum. Hiç kıpırdatmadan. Bu işareti ölçüyorum. Benimki tam 10 milim. Benim X ve Y tam 10 milim. Ama sizde 10 milim değil. Farklı bir ölçüsü çıktı. Mesela hemen geliyoruz. Dosya, cihaz ayarlarına, pardon, makine ayarlarına, dosya, düzen, makine ayarlarına geliyoruz. Şimdi burada bazı değişiklikler yapacağız. Makinemizin konfigürasyonunu yapacağız. Normalde bunlar arkadaşlar şu output setup'takiler x steps per milim, yani x steps'in, yani step ayarları bunlar. Normalde burada ilk olduğunda 255 çıkıyor. Biz bunu 80'e düşürüyoruz. Y'yi de 80'e düşürüyoruz. Ve şurada evet, maksimum spindle speed'i de bunu 5'e getiriyoruz. Burada 255 olur. Bunu da 5'e getiriyoruz. Bunları yaptıktan sonra calibrate axis diyoruz. Şimdi diyor ki hayır, ben 100 vereceğim. 100 verdiğimde kaç çıkıyor mesela sizinki? 100 çıkarsa zaten bir şey değiştirmenize gerek yok. Ama sizinkinde 105 çıktıysa bakın direkt kalibre ediyor. Veya 95 çıktı. Bakın direkt kalibre ediyor. Ama ben de yüzde çıktı. Vazgeç diyorum. Okey diyorum. Bitti. Şu an kalibrasyonun da oldu. Ölçümüze göre. Eğer bunu ölçtük, 100 milim gönderdik. 100 milimde ölçtüğümüzde 105 milim gönderdiyse oraya diyoruz ki 105 milim, o ona göre kalibre ediyor. Evet. Kalibrasyon da basit. Kalibrasyonu da bitirdik. Şimdi arkadaşlar kalemi takacağız. Kalemi nasıl takacağız? Buraya geliyoruz yine. Komutu yazıyoruz. M3 S1 diyoruz. Biraz aşağı indi. Hemen bu şekilde kalemi taktık. Ve kalemi sıkamadım. Evet, kalemi sıktım. Ondan sonra M5 yapıyoruz. Kalemi yukarıya çektik. Şimdi arkadaşlar bununla devamlı yazmamıza gerek yok. Hemen bu makrolara girelim. İndir diyelim. Buraya M3 S1 diyoruz. OK dedik. Hemen buraya da tıklıyoruz. Kaldır diyoruz. M5. OK. Şimdi indirdik, kaldırdık. İndirdik, kaldırdık. Şimdi arkadaşlar buraya kadar tamamız. Şimdi bakın. Diyelim ki bunu orijin noktasından X 100'e götürdük. Y'yi de 100'e götürdük. Bakın. Şurada ev var, bir de orijine git var. Biz orijine git'e basıyoruz. Makineyi orijine götürüyor. Bu ev nerede duruyorsa orayı kayıtlıyor. Hemen bir program alalım. Bakın şuradan resimlerden Mickey Mouse hoşuma gitti. Mickey Mouse'u getirdik. Mickey Mouse buraya geldi. Lakin bize Mickey Mouse'un sadece şu bölgesi lazım. Şimdi arkadaşlar izlemeleri görüyoruz.
buradan okey dedik. Yani buradan ayarları yaptık. Şimdi bakın geldi buraya. Bunu komple tuttum. Şu şekilde. Şuraya getirdim. Şimdi dolgu ve hat diyorum. Yalnız bunu biraz küçültelim. Şimdi hemen çabuk bir şey yapalım ki. Evet. Bitti. Bakın. Başla diyorum. Tabii kalem biraz aşağıda kalmış. O zaman durduruyoruz. Yine orijine git diyorum. Kalemi indiriyorum. Bağladım. Kaldırdım. Şimdi orijin noktamız şurasıydı. Tekrardan başla diyorum. Bunların tabi daha detaylı ayarlarında gösterebilirim. Daha sonraki ileriki vakitlerde daha detaylı nasıl yapabiliriz? Bunları da gösterebilirim. Evet. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Dosya. İçe aktar diyoruz. Şuradan hemen içe aktardan gelelim. Şu aslan kafası biraz küçültüyorum. Şuraya koydum. Bakın. Bunu direkt bu şekilde yazdırabilirim. Hiç uğraşmadan zaten siyah beyaz. Direkt otomatikman makine siyah beyaz olarak görüyor. Biraz daha büyütelim şöyle de. Bakın. Bunu hallettik. Her şeyle. Kaydet G-Code diyoruz. Bize gösteriyor nereye kaydedeyim diye. Biz buraya buna bir isim veriyoruz. Diyoruz ki Aslan. Aslan G-Code veya NG. G-Code GC veya NG NC olarak verebiliriz. Bunu kaydettik. Ondan sonra bunu arkadaşlar cep telefonumuza yolluyoruz. Cep telefonumuza. Cep telefonumuzdaki de bir programımız var. O programımızı açıyoruz. Hemen şu şekilde. Bakın ben bağlantıyı kesiyorum. Zaten bir bağlantı olmamalı. Bağlantıyı kestim. Evet arkadaşlar hemen şu şekilde Play Store'a giriyoruz. Play Store'da GRBL Controller diyor. Şu en üste çıkanı. Bakın birisi 75 lira. Biz bunu kullanıyoruz. Zaten yüklü. Yüklendikten sonra şunu makineden komple çıkarttım. Bunu 12 voltla besleyeceğim. Hemen Arduino'yu 12 voltla besledim. Tekrardan giriş yapalım. Şu an bağlanıyoruz. Evet. Bağlandı. Bakın. Bunun ayarları biraz yavaş olduğu için makinamız yavaş çalışabilir. Problem değil. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan giriyoruz. Buradan Aslan NC. Başla diyoruz. Confirm diyoruz. Bakın başladı. Şimdi bu aslanı çizecek. Bu kadar da basitti. Küçük işlerde telefon açık kalması lazım. Program açık kalması lazım. Ama zannedersem paralı programda, ben de paralıyı denemedim. Paralı programda
kapattığın zaman telefonunu devam ediyor diye düşünüyorum. Tabii onu tam kontrol edemedim, bilemedim. Eğer telefonunuzu kapatırsanız, yani ekran moduna, kapalı moda alırsanız bakın duruyor. Hemen durmuyor ama üzerindeki hafızasındakiler bittikten sonra duruyor arkadaşlar. Ama kısa bir şey yazdıracaksan bütün hafızaya hepsini alabiliyor. Bu büyük bir ebattaydı. Onun için hepsini hafızaya alamıyor. Evet, bu aslana devam etsin. Biz şimdi lazer için ne şekilde yapacağız ona bakalım. Evet. Bakın. Güzel bir çıktı aldık buradan. Şimdi hemen kalemi söküyoruz. Kalemin kapağını kapatıyorum. Ve arkadaşlar şuradan yan taraftan dedik ya modüler diye. Bunu söktük. Yani servoyu söktük. Servoyu şimdi çıkaracağız. Onun yerine lazeri bağlayacağız. Evet. Şimdi bunu bağladık ama içinde bunun kablosu var. Kablosunu çıkaracağız. Aslında bunu da güzel şuraya bir jaklı bir şey yapabilseydik güzel olurdu ama daha ileriki durumlarda onu da yaparız. Evet arkadaşlar, hemen şuradan öyle çekiyorum. Şurada zaten bağlantımız. Bağlantımızı çıkartıyorum. Onu çıkarttım. Bu kıyıda köşede duruyor. Şimdi her lazerin farklı farklı bağlantısı var. Biz oradan 4 kablo getirmiştik. Bakın 4 kablo getirdik. Birisi X artı, birisi X eksi, birisi VCC yani 5 volt ground. Gerekli olan, ihtiyacımız olan bize sadece Z artı ve nötr yani ground. Onu da hemen şurada zaten jack yerleri var. O jack yerlerine takıyoruz. Bunları buraya taktıktan sonra lazeri de takıyoruz. Evet, lazeri de taktık. Şimdi lazer ayarlarına geçelim. Bunu sizlere şu şekilde dosya içerisinde vereceğim. Bunlar Bluetooth'lu, bunlar normal halli. İkisini de sizlere vereceğim. Şimdi biz lazeri kullanacağız. Bakın şu GRB'liği alıyoruz. Buraya getiriyoruz. Şimdi Arduino'yu açtık. Dosya, örnekler. Yine GRB'den, GRB Upload'dan geldik. Buradan bunu, her şey hazır ve yüklüyoruz. Yükleme tamamlandı. Şimdi hepsini kapatıyoruz. Bakın arkadaşlar, ücretsiz bir program. GRBL lazer, yine GRBL'nin çok basit bir arayüzü var. Zaten 9600'e connect yap diyoruz. Connect yaptı. GRBL configuration'a geliyoruz. Bütün konfigürasyonlar burada. Biz biraz daha hızlandırmak için şunları 160'a çekelim. Makinemiz biraz daha hızlansın. Write diyoruz ve üzerine geldi. Şimdi hemen şuradan neyi aldık? Şunu almıştık. Bunu alalım. Bakın geldi. Biz vektörize istiyoruz. 3 line diyoruz. Burada işte döndürüp çevirip herhangi bazı şeyler yaptırabiliyoruz. Next diyoruz. Şimdi hızımızı soruyor ve maksimum değeri soruyor. Maksimum değer bizim arkadaşlar lazer, bu çok güçlü bir lazer şu an. 70 ile bir deneyelim. Burada ölçüleri gösteriyor. Her şeyini hallettik. Bakın gördüğünüz gibi. Hemen bize şuradan nereye yazacağını gösteriyor. O zaman OK diyoruz ve yazdır.
İsterseniz bu şekilde yazdırabilirsiniz. Tabi bu 10 wattlık bir lazer. Lazeri büyütüp de 30 wattlık lazerle kesim işlemleri yaptım. Bakın tahtayı. Bu 4 milim tahta, yani huj 4 turda kesti. 3 milim plakayı 3 turda kesti. Yine 3 milim plexiyi de 3 turda kesti. Yine hızlar bu şekilde, sadece 3 tur attı. 3 turda kesti. Tabi kazımayla kesme arasındaki farklılıklar var. Hız farklılıkları. Bunları keserken tabii ki biraz daha düşürüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi işimi gördü. Bu tabii ki 10 wattlık olan, 30 wattlık olan kesti. Bu sadece kazıma ve işte yakma diyelim. Onun için kullanılıyor bu. Evet arkadaşlar, yani biraz daha geliştirdikçe sizlere mutlaka bu konuyla ilgili bilgileri vereceğim. Bütün açıklamaları, bütün her şeyi aşağıda linklerde paylaşıyorum. Eğer bir bağlantıda bir probleminiz olursa, eğer bir hatanız, bir çözemediğiniz bir şey olursa mutlaka gelin bana haber verin. Ben size bu konuda her şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar beni izlediğiniz için. Umarım hoşunuza gitmiştir. İnşallah yaparsınız ve yorumlarınızı bekliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım.